Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızda da sizlerle böyle rafya ipliğinden yazlık böyle hasır görünümlü bir çanta öreceğiz. Yapımı kolay. Böyle rengarenk. Ben böyle renkler kullandım. Ama tabii bu renk seçimleri tamamen istediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Çantayı 4 numaralı tığla ördüm arkadaşlar. Şimdi ben büyük olarak hazırladım. Onu göstereyim. Şunları kaldırayım. Bakın çantamız bu şekilde. Saman rengiyle başladım. Yeşil, kahve, mavi koydum. Kırmızı koydum. Tekrar yeşil koydum. Ve krem, saman krem rengi, yani saman rengi de diyebilirsiniz. Krem rengi de diyebilirsiniz. O renkle de bitirdim. Bakın şöyle. Çantamıza bu alttan zincir çekerek başlıyoruz. Bir sıra sık iğne, bir sıra trabzanla başlıyoruz. Dönüşlerimiz sık iğne. Tekrar trabzan, sık iğne olarak geri geliyoruz. Yapımı bu şekilde. Burada kremi de söyleyeyim. Trabzan 1, sık iğnesi 2, trabzan 3, sık iğne 4, trabzan 5, sık iğne 6, 7, 8, 9, 10 sıra. 10 sıra krem yaptım. 4 sıra yeşil, 4 sıra kahve, 4 sıra mavi, 4 sıra kırmızı, 4 sıra yeşil ve 10 sırada kremle bitirdim. Çantamıza alttan 127-128 tane zincir çekip toplamda 125 tane trabzanımız var. İlk sıra 125 tane trabzan hazırladım. Üstüne sık iğne ile devam ettim. Yani çantamız aslında yandan başlıyor. Uzun şekilde yapıyoruz. Katlayınca kullanımı şu şekilde olacak. Yani çizgilerimiz uzunluğuna doğru duracak. Şurası alt tabanımız. Ve bu yanlara da parça öreceğiz. Şöyle şu şekilde kullanımı böyle olacak. Şimdi bir de artan ipleriyle şeyi de söyleyeyim arkadaşlar. Bu çantaya 3 tane krem, birer tane de aradaki renklerden gitti. Şimdi artan renklerimle ilave bir krem alarak içine clutch şeklinde küçük bir çantasını yapacağım. Hem aynı şekilde yapıldığı için yapımını da sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi onun yapımına geçelim. Şimdi şu şekilde ben 62 tane sık iğne zincirimi çektim. Bunun üstüne trabzan yaparak başlayacağız. Çantamızın ilk sırası trabzan olarak devam ediyor. 1, 2, 3. Zincirin içine giriyorum. Bütün zincirlerin içine böyle ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Yani hiç atlamadan buradaki zincirlerin içine ikili trabzanlar hazırlıyorum. Arkadaşlar renklerin numaralarını videonun altına açıklamalar kısmına yazacağım. Hani aynı renklerde yapmak istiyorsanız oradan renk numaralarına da bakabilirsiniz. Bu şekilde zincirimizin sonuna kadar devam edelim. Küçük kılıcı için 60 tane trabzanı hazırladım. Bakın şu şekilde. Yani şöyle katlayınca şu boyumuz olacak arkadaşlar. İsteyen daha büyük, daha küçük de yapabilir. Şimdi sıranın sonuna geldiğim zaman trabzanımı yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Hemen dibine değil, bir yanındakinden başlayarak yani ikinci sıramızı sık iğne olarak gidiyorum.
Yine bütün trabzanların tepesine batarak sıranın başına kadar bu şekilde sık iğne yaparak devam edeceğiz. Şimdi sıranın sonuna geldik. Ve bir tane de çektiğimiz zincir var. Onun tepesine giriyorum. Bitirdim. Şimdi dönüşlerde 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Yine hemen dibine değil bir yanındakinden başlayarak yine trabzan sırasını yapıyorum. Bu rafya ipler arkadaşlar kağıt ip gibi değil. Yani onlar bayağı bir örmesi sert oluyor. Yani bu yumuşak, örmesi rahat, elinizde acıtmayacaktır. Bu şekilde trabzan yaparak yine sıranın sonuna kadar gidiyorum. Son trabzanımı yaptıktan sonra yine bir zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Yine dibine değil bir yanındakinden başlayarak bu sırayı da sık iğne olarak devam ediyorum. Yani bir sıra trabzan yapıyoruz. Geri dönüşlerimizde hep sık iğne. Şimdi sıranın sonuna geldik. Yine sık iğne olarak yapıyorum. Ve bir tane zincir çekip bu ipimizi kesiyorum. Bir, iki, üç, 4 sıra yaptım. Çantada arkadaşlar 10 sıra var. Yani o büyük olduğu için 10 sıra yaptım. Renkleri 4'er sıra kullandım. Şimdi bunda ipimizi kopardık. Diğer rengimize geçeceğiz. Yani trabzan sırasındayız. Diğer rengimize geçerken pardon arkadaşlar. Şöyle bir tane zincir çekiyorum. Ve kaldığımız yerden son sık iğnenin içine giriyorum. Buradaki zinciri içinden geçiriyorum. Ve şu iki ipi aynı anda burada buranın içinde yürüteceğiz. Yine 1, 2, 3 zincir çektim. Ve trabzan olarak devam ediyorum. Yani renk değiştirme sıralarımız hep trabzan sıraları. Çantamız hep aynı şekilde gidiyor zaten arkadaşlar. Bir sıra trabzan, bir sıra sık iğne. Evet, şuradaki ipleri de artık kesebiliriz.
Son trabzanımı da yapıyorum. Yine bir zincir çekip geri dönüyorum. Ben bunda arkadaşlar küçük klaç gibi bir çanta olacağı için sadece yeşili bir sıra trabzan, bir sıra sık iğne olarak tamamlayacağım. Ama dediğim gibi büyük bir çanta yapıyorsanız, mesela kremden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sıra, 10. sıra sık iğne olarak yaptım. 4 sıra yeşil yaptım. Ama bunu küçük olduğu için sadece bu son sırası yeşilin sık iğnesini yapıp bitireceğim. Diğer renge geçeceğim. Evet, sık iğneyin son sık iğnemi de yaptım. Ve bir zincir çekiyorum. Burada ipimizi kesiyorum. Dediğim gibi bu sıra sayıları tamamen istediğiniz kalınlıkta yapabilirsiniz. Yani şöyle katlayınca kılıcımızın boyu şu şekilde olacak arkadaşlar. Yanına gidiyoruz. Şimdi mesela diğer rengime geçiyorum. Yine bunu da bir zincir çekip şöyle bir sabitliyorum. Ve burada da bir zincir 3 zincir çekiyorum. Ve trabzana başlıyorum. Renk değişimlerimizi de hep bu şekilde yapacağız. Dediğim gibi istediğiniz kadar renk kullanabilirsiniz. İki renkli de yapabilirsiniz çantanızı. Evet, şimdi trabzan gideceğiz. Sık iğne olarak da geri geleceğiz arkadaşlar. Çantamız bu şekilde ilerleyecek. Ben büyüğünü göstereyim. Bakın bu şekilde renk sıralamasını yaptım. Şimdi bu çantamız, pardon arkadaşlar bir saniye. Çantamız dediğim gibi çizgilerimiz böyle dikine duracak. Yani şurası boy kısmı. Şurası da en kısmı. Şimdi şu yanlarına şöyle bir parça örüp taban kısmında şöyle şu şekilde ekleyeceğiz. Şu arada da parçamız olacak. Parçamızın ben bir tanesini ördüm. Bakın şu şekilde. Sadece sık iğneden. Yani bunu buraya ekleyeceğiz. Şu kısmında şu şekilde. Şimdi bu yan parçamız içinde 11 tane zincir çekiyorum. On tane bu zincirin üstüne sık iğne yapıyorum. Dokuz. Bu da 10. sık iğnem. Bir zincir çekiyorum, geri dönüyorum.
Yine 10 tane sık iğne. Yani bu çanta yan kenarını sadece sık iğneden yaptım. Sonuna geldim. Yine bir zincir çekip geri dönüyorum. Evet, böyle sık iğneden oluşan, şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Tam çantamızın şu son kısmını ortalıyoruz. Hatta ben şu tarafına işaret koydum. Tam orta kısmını şöyle işaretimizi koyuyoruz. Bu parçayı örerken, yani buradaki boyuna göre şöyle bir tane falan, bir sıra falan eksik, şöyle nasıl desem bir parmak eksik olacak şekilde yapıyoruz ki o da şöyle şuraya eklenince o arayı kapatacaktır. Şimdi şu yan parçayı, ön parçayı ekleyeceğiz. Şu şekilde. Şurası orta noktasına işaretimi koydum. Astarını kendi yapmak isteyen arkadaşlar, ben çantacıya veriyorum arkadaşlar. Oraya yaptırıyorum. Ama şöyle açık şekildeyken hiç eklemeden, yani bütün bir çantanın ebatını alabilir. Ona göre yani astarını kesebilir, daha sonra içine monte eder. Şu ipleri şöyle bir tane zincirimi çektim. Daha sonra saklayacağız bunları. Şu iki parçayı karşılıklı birbirine tutuyorum. Bir tane zincir çektim. Şunu da içine alalım. Parçalarımı şöyle karşılıklı gelecek şekilde sık iğne olarak ekleyeceğiz arkadaşlar birbirine. Şimdi şu alt tam orta noktaya kadar işaretimi koymuştum. Bunu da buraya ekleyeceğim ama şunun tam ortasını alıyorum parçamın. Bunu tam orta noktasına şöyle bir işaretliyorum. Bakın burayı da şöyle şurayı hafif içine alacağız. Şu şekilde ekleyerek döneceğiz. Şimdi şu köşeyi içeri atıyorum arkadaşlar. Burayı elimle şöyle tutuyorum.
Hatta şu köşe noktasına çift batayım. Çektirmesin orası. Evet, dönüşümüzü de yaptık. Şu iğnemizi çıkaralım. Yine şu köşe noktasını içeri alıyorum arkadaşlar. Tam sivri olan yerini şöyle içeri doğru katladım. Şu köşe noktalarına çift batabilirsiniz. Hatta 2-3 kere de batabilirsiniz. Yani dönüşü sağlayabilmek için. Şimdi çift battım. Tam dönüşü yaptım. Burası çift kat olduğu için biraz tığımız zor giriyor. Şöyle göstereyim. Bakın çantanın şu kenarını ekledik. Artık bu tarafını da başına kadar ekleyeceğiz. Aynı şekilde çantamız şu şekilde yan tarafı olmuş olacak. Evet, bütün eklemelerini bitirelim arkadaşlar. Diğer tarafı da aynı uzunlukta örüp onun da eklemesini bitirelim. Şöyle yan parçalarını da ekledim arkadaşlar, bakın. Çantamız bu şekilde. Şimdi bir iki sırada ağız kısmını şu kenarlarını düzeltmek için sık iğne olarak devam edeceğim. Sadece 2 sıra falan yeterlidir. Dediğim gibi eğer kendiniz bunun içine astar dikecekseniz arkadaşlar mutlaka böyle kalın telalardan veya sert bir malzeme koyarak astarlayın. Yani astarsız da kullanılabilir. Şimdi şöyle şuraya geçelim. Bakın sadece şu ağız kısımları düzelsin diye bir veya iki sıra şöyle tüm etrafına sık iğne yapacağım. Sık iğneyi yaparken de bakın şu trabzanların içine 2 kere şuradaki sık iğnenin içine 1 kere. Trabzanlarımız var. Şu bölemesine gittiğimiz için trabzanların yan tarafı burada arkadaşlar. Yani onların içine 2 kere giriyorum. 1 kere de sık iğnenin içine. Şu şekilde az kısmında düzeltmiş olacağız. Şimdi çantamıza
4 tane yanlarıyla beraber 4 tane krem gitti. Diğer renklerimizden birer tane. Bunun sap kısmına da arkadaşlar çok güzel ahşap saplar satılıyor. Veya deri saplar. İstediğinizi takabilirsiniz. Hazır saplar var. Onlardan kullanacağım ben. Henüz elimde yok, almadığım için takamadım. Ama içini de çantacıya yaptıracağım. Bakın şöyle şu şekilde. Evet, yapımı çok kolay arkadaşlar. Sadece trabzan ve sık iğneden oluştu. Ama güzel, yaz için şık bir çantamız oldu. Yapacak arkadaşlara kolaylıklar diliyorum.